Vilnius Caddesi, Kaunas'ın en meşhur ve en eski caddesi. Meydanın en önemli yapısı arkadaşlar bu bina. Belediye binası. İçeri girmeye çalışacağım bakalım. Aynı zamanda sizlere de içeriği göstermiş olurum. House of Perkunas, Türkçesiyle gök gürültüsü evi. Bu kilise Kaunas'ın en eski kilisesi arkadaşlar. 1400 yılında yapılmış bu kilise. Tarihi Başkanlık Sarayı. Şimdi ise oraya gidelim. Kaunas Kalesi'ne geldim. Kaunas Kalesi, Kaunas şehrinin sembolize yapılarından birisi diyebilirim. Bu parkın adı Santakos, yani Kesişim Parkı. Neman ile Neris Nehri'nin kesiştiği nokta olduğu için böyle bir ad vermişler. Şimdi iki nehrin kesiştiği noktaya gideceğim. Merhaba arkadaşlar, bugün Kaunas'ı geziyorum video serimizin başka bir videosuyla karşınızdayım. Bugün Kaunas Old Town'a geldim. Old Town'da turistik noktaları belirledim ve gezilecek yerleri sizlere göstereceğim. Birinci noktamızdan başlayalım isterseniz. Bu gördüğünüz cadde Vilnius Caddesi. Telaffuzu nasıl bilmiyorum ama öyle yazılıyor. Bu cadde Kaunas'ın en meşhur ve en eski caddesi. Bir önceki videoyu hatırlarsanız Özgürlük Caddesi'ni de çekmiştim. Oraya göre burası biraz daha ünlü ve daha çok restoran ve kafe görebilirsiniz. Biraz burayı dolaştıktan sonra ikinci durağımıza geçeceğiz. İsterseniz size biraz etrafı göstereyim. Geldik ikinci durağımıza arkadaşlar. Şu anda benim bulunduğum yer Town Hall Square, yani belediye binası meydanı. Bu meydan daha önce pazar yeri olarak kullanılıyormuş. Ama şimdilerde festival veya etkinlikler düzenlendiği bir yermiş. Meydanın en önemli yapısı arkadaşlar bu bina. Belediye binası. Aynı zamanda bu binaya Beyaz Kuğu da deniliyormuş. Yapımına 1542 yılında başlanmış ve defalarca yanmış bu bina arkadaşlar. Günümüzdeki halini ise 1775 yılında almaya başlamış. 1973 yılından beri bu bina düğün salonu, yabancı devlet adamlarının ağırlandığı ve de şehir müzesi olarak kullanılıyormuş. İçeri girmeye çalışacağım bakalım. Aynı zamanda sizlere de içeriği göstermiş olurum. €1,5'ya girdim ben içeriye. Bakalım neler varmış içeride. Şurada bir piyano var. Başkanlık sarayının masası mı olur? Bir de masa var gördüğünüz gibi. Devam edelim. Was 17th century there was magistrate, and magistrate have many privilege. I show one of them. Oh. Because in 17th century around was forest, and all people go to the forest, and only magistrate have this place. Yes. What for they were using here? The reason? Reason because it is comfortable for magistrate, because we haven't toilets in 17th century. Oh, is it toilet? Toilet, yes, there is toilet. Oh, okay. Okay, I see now. And then now our capital is Vilnius. Yes. Now, yes, and in 1921 Kaunas became temporary capital, and first burgomaster became Jonas Vileišis, this first man. This man? Yes, Jonas Vileišis. Okay, and there are regalies. Mayor put this on official ceremonies. Oh, okay. And you see in red font Taurus, like Tur, like Bison. There are symbol of our city, of Kaunas. Okay. Taurus. Taurus. And in this hall there was Justice hall. Justice, because in the basement was prison. Prison. You understand me? Yes. Prison. And
was prison, and prisoners come there. Oh, Steps up in that room, in justice room, and they decided what to do with them. Okay? I see. After you can go not this way, but a bigger stairs, and you can go to the prison. Okay? Okay. After. Okay. Is it the downstairs? Downstairs, yes. Okay. Evet arkadaşlar, az önce gösterilen hapishane varmış burada. Şimdi buraya doğru gidelim. Bodrum'da iniyoruz bakalım. Şuradan başlayalım. Seramik parçalar vesaire burada sergileniyor. 17. yüzyıldan kalmış bunlar mesela arkadaşlar. This is not exhibition, just to school children education room. Education room? Yeah, please look. Okay. Oh. Burada da arkadaşlar öğrenciler için eğitim veriliyormuş. Oh. Resmi gördünüz mü? Adam testereyle ikiye bölüyorlar. Burası da hapishane hücresiymiş. Gördüğünüz gibi burada zincirler var. Çok karanlık olduğu için net çekemiyorum ama zincirler var. Burası arkadaşlar zamanında hapishane hücresiymiş. And you can look, it is small secret stairs because prison cell and prisoner must go in second floor courtroom. Oh. Please just look. Maybe you can go. I think second floor are open. So you can go. Okay. 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 Az önce gösterdik buradan. Evet. Az önce gösterilen yer. Bayağı darmış burası. So and yeah. Okay. Ben flash açtım ama zaten ışık varmış. Neyse yine açık kalsın. Evet. Az önce geldiğimiz yere geldik. Az önce göstermiştim burayı. Burayla 1. katla bağlantılı. Two decades from 1990 until 1940, Kaunas was capital, temporary capital. And then the history, how change Kaunas, how change. Oh, okay. Okay, you can see, and after 125 steps Okay. and find view. Okay. Thank you. Şöyle göstermiş oldum, biraz boş burası ama şurayı da görmüş olun. Güzel bir şey yapmışlar. Excuse me. Aišku, tada šiek tiek sunyko tos spaudos kitom kalbom. Bet aišku, Kardan devam edebiliriz. Arkadaşlar şöyle çok dar bir kapı var buradan. Gideceğiz bakalım. Vardım. Oh. Kırılır mı ya? Size basmayalım. Burası kilitli. Gerçekten dışarı güzel duruyor ama. Belediye binası da böyle arkadaşlar. Diğer durağımıza geçelim. Sıradaki durağımıza geldik arkadaşlar. House of Perkunas. Türkçesiyle gök gürültüsü evi. 15. yüzyılda gotik tarzda yapılan bir bina burası. Sadece tuğlalardan yapılmış bu bina. 1650'li yıllarda şapele dönüştürülmüş ama daha sonra Francis Xavier Kilisesi yapılınca burası değerini yitirmiş ve terk edilmiş. 19. yüzyılda tekrardan ayağa kaldırılarak günümüzde müze olarak hizmet vermektedir. İçeri gidelim bakalım neler varmış bir görelim.
Arkadaşlar içeri girecektim ama kapalı sanırım, giremedim. Zaten vaktimiz az kaldı. Bir saatten az vaktimiz var. Burada müzeler 5'te kapanıyor. O yüzden biraz acele edeceğim. Diğer yerleri de göstermek istiyorum çünkü sizlere. Sıradaki durağımıza geçelim. Evet arkadaşlar, sıradaki durağımız da gördüğünüz gibi Vitatus Kilisesi. Bu kilise Kaunas'ın en eski kilisesi arkadaşlar. 1400 yılında yapılmış bu kilise. O zamanlarda Tatarlarla olan savaşta Dük Vitatus nehre düşüp boğulmaktan kurtulunca bu kiliseyi yaptırmış. Aynı zamanda Litvanya'nın tek haç şeklinde olan kilisesiymiş. Şimdi bakalım, içeri giriş varsa bir girelim. İçeriği de göstereyim sizlere. Evet, içeride herhangi bir giriş ücreti yok. Müze değil. Sadece ibadet etmek için bir kilise. Şimdi sıradaki durağımıza gidebiliriz. Arkamda görmüş olduğunuz bina da arkadaşlar Aziz Paul ve Peter Katedrali. Bu katedral 1500 yılında yapılmış. Aynı zamanda Litvanya'nın en büyük gotik tarzda yapılan binası. 1671 yılında Rus-Leh Savaşı sırasında tamamen yıkılmış ve tekrar yeniden yapılmış. İç tasarımının gerçekten etkileyici olduğunu söyleyebilirim. Katedralden sonraki durağımız ise Tarihi Başkanlık Sarayı. Şimdi ise oraya gidelim. Evet arkadaşlar, sıradaki durağımız ise arkamda görmüş olduğunuz Tarihi Başkanlık Sarayı. Bu sarayın orijinali 1846 yılında yapılmış. 2 yıl sonra bu gördüğünüz bahçede yapılmış beraberinde. 1876 yılında bu saray Rus hükümeti tarafından satın alınmış. Litvanya 1918'de bağımsızlığını kazanınca bu saray Litvanya hükümetinin malı sayılmış. Daha sonra Litvanya'nın başkenti Vilnius, Polonya tarafından işgal edilince Kaunas o zamanlar Litvanya'nın geçici başkenti olmuş. Ve de arkamda görmüş olduğunuz saray Litvanya'nın başkanlık sarayı olmuş. Bu saray 1940 Sovyetlerin tekrar Litvanya'yı işgaline kadar Litvanya tarafından kullanılmış, hizmet vermiş. 1991 yılında Litvanya tekrar bağımsızlığını kazanınca bu sarayın tarihi Litvanya için dönüm noktası olarak belirlenmiş. Günümüzde ise bu saray eski Litvanya başkanlarının ve de önceki yıllardaki eserlerin sergilendiği bir müze olarak hizmet vermekte. Şimdi ise içeri girelim, bakalım neler varmış, birlikte görelim. Bilet alalım. Hello. Is there any entrance? Will be closed at 5. But still 20 minutes more. 20 minutes Yeah. enough for you? Enough, yes, enough. Okay. It's €5 tickets. And I'm a student. 250. Thank you. 20 dakikam var gezmek için. Hızlıca size göstermeye çalışacağım etrafı. Şuraya da bakalım. Başkanlık odası sanırım burası. Burada da madalyalar var sanırım. Nazi yıllarından kalma. Gördüğünüz üzere Nazi bayrağı var. Sovyet Rusya'nın bayrağı var burada. 1918'de Litvanya'yı ilk tanıyan devlet İsveç. İsveç'ten bir hediyeymiş bu bayrak. Ve 1921'de Litvanya'yı tanıyan Norveç. Yine aynı şekilde onların bayrağı burada sergileniyor. Burada da arkadaşlar misafirlerin notları varmış. Ben de buraya tarihe atayım da. Eğer siz de gelirseniz imzamı görürsünüz burada. Bugün 30 Haziran. İmza atmayayım da adımı yazayım. Eğer uğrarsanız bir gün adımı burada görebilirsiniz. Şimdi gidelim. Zaten vaktimiz de doldu.
Kaunas Kalesi'ne geldim. Kaunas Kalesi, Kaunas şehrinin sembolize yapılarından birisi diyebilirim. Biraz da tarihçesinden bahsedeyim ben sizlere. Bu kale 14. yüzyılda o dönemki ülkenin başkenti Trakai şehrini Haçlı seferlerinden korumak için yapılmış. Kalenin özelliği ise iki nehrin birleştiği yere yapılmış olması. Neman ve Neris nehirleri üzerine yapılan bu kale 2 metre kalınlığa ve 14 metre yüksekliğe sahip çift savunma surlarına sahipmiş. O zamanlar Kuzey Avrupa'nın en korunaklı kalesi olduğu için Teuton şövalyelerinin dikkatini çekmiş ve bu kale 1362 yılında Teuton şövalyeleri tarafından kuşatılmış. Şövalyeler kalenin güçlü surlarını aşabilmek için 3 hafta boyunca top atışı yapmak zorunda kalmışlar. Teuton şövalyelerinin işgalinden sonra Grunwald muharebesi yaşanmış ve şövalyelerin varlığına son verilmiş. Daha sonra Magdeburg hakları ile birlikte Kaunas'ın merkezi belediye meydanına taşınmış. Bir süre zindan olarak kullanıldıktan sonra bu kale kendi kaderine terk edilmiş. Günümüzde ise bu kale şehir müzesi olarak hizmet vermekte. Şimdi ise içeri gidelim ve birlikte bakalım neler varmış. Öğrenci 1,5 euro yine. Hello. Can I have a ticket? Yes, students, Yes, student. one second. Second after this, start here, continue left of stairs. Okay, thank you. Kalenin içine girdim arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi burada işkence mi yapılıyordu zamanında? Nasıl havada duruyor ya böyle? Yapıştırmışlar mı? Çok ilginç. Devam edelim. Çıkalım. Var kalede görelim. Nereden devam edeceğim? Şu duvardaki yansıtma çok güzel. Telefondan çok net gözükmüyor ama gerçekten hoş duruyor. Zemin kattan çıkış yok sanırım. Bu kadar. Buradan yukarı çıkacağız. Burada bir ayı postu var. Gerçek sanırım ya. Çok gerçekçi. Çok gerçekçi. Bir de kitap var. Kitap değilmiş. Kutuymuş. Bir zırh var burada. Şövalye zırhı. Kılıç da çok iyiymiş. Üst kata çıkalım. Burada da tablolar var arkadaşlar. Burası kalenin en üst katı. Şimdi dışına da bir bakayım. Nehrin olduğu yeri de göstereyim. Gerçekten çok hoş bir manzara. Hafif yağmur çiseliyor. Kamerada belli mi bilmiyorum ama hoş duruyor. Çıkış yaptım arkadaşlar. Kale bu kadarmış. Bir de dışarıdan göstereyim size manzarayı. Evet arkadaşlar, kaleden çıktım. Kale bu kadar, gezilecek yerleri. Ama şu bilgiyi de vereyim ben sizlere. Daha önce dediğim gibi bu kale Neman ile Neris Nehri'nin kesiştiği noktaya kurulmuş. Ve burada geniş bir park var arkadaşlar. Bu parkın adı Santakos, yani kesişim parkı. Neman ile Neris Nehri'nin kesiştiği nokta olduğu için böyle bir ad vermişler. Şimdi iki nehrin kesiştiği noktaya gideceğim. Biraz yağmur çiseliyor. Orayı da göstereyim sizlere. Sonra da videoyu bitirebiliriz. Nehrin kesiştiği yere doğru giderken arkadaşlar şunu da göstereyim sizlere. Bu da Bernardin Manastırı. Bu kilise zamanında Kaunas'ın en büyük kilisesiymiş ama yanmış ve tamamen harap olmuş. İçeri girmek mümkün ama çoğu bölümü brandalarla kaplı, hala restorasyonu sürüyor. Ben içeri girmeyeceğim. Sizlere şöyle etrafa da göstereyim. Gerçekten çok güzel bir park. Şimdi nehrin kesiştiği yere doğru gidelim. Ve geldik arkadaşlar. Burası iki nehrin birleştiği yer. Gerçekten çok güzel. Sessiz, sakin. Ne sıcak ne soğuk. Ilık bir hava var. Hafif rüzgarlı ama gerçekten çok güzel. Burada iki tane küçük
ördek var. Ördekleri de çekelim. Videoyu da iki nehrin birleştiği noktada bitirelim. Ben Kaunas'ı beğendim. Daha çok tarihi gezilecek yerler var. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Umarım video sizlere bir rehber olur, yardımcı olur. Eğer beğendiyseniz videoya like atabilirsiniz. Kanalıma abone olarak ve de bildirimleri açarak gelecek videolarımdan da haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Gelecek videolarda görüşene kadar hoşça kalın.